Selamlar, videoya hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte aklıma böyle eğlenceli, bence kendimce eğlenceli bir fikir geldi. Böyle bir konsept içerik buldum kendi kendime. Daha önce de böyle yapılmış mı yapılmamış mı bilmiyorum. Araştırmadım. Böyle bir aklıma geldi ve ilk videosuyla karşınızdayım. Konseptim şu. Şimdi 6 tane lig, Avrupa'dan lig, bilinen ligler tabii ki de bunlar. Premier Lig, sonrasında Lig 1, Fransa Lig 1, Almanya Bundesliga, ardından İspanya La Liga, sonrasında Hollanda Ligi'nden Eredivisie, İtalya Ligi'nden Serie A şeklinde, hani 6 tane lig, doğru saydım inşallah, 6 tane ligden oyuncular alacağız ama şöyle yapacağız. Rastgele seçim yapacağım ben. İşte İngiltere'ye gideceğim. Rastgele diyeceğim. Hangi takım gelirse İngiltere'den o takımdan oyuncuları alabileceğiz. Sonrasında mesela İspanya'ya gideceğim. İspanya'dan rastgele hangi takım gelirse onu alacağız. İşte Serie A'dan, sonrasında Eredivisie'den, Lig 1'den diye devam edecek. Bu 6 ligden oyuncular alacağız ve istediğimiz kadar oyuncular alabileceğiz. Hem ilk 11 hem de yedek olarak kuracağız. Bu şekilde ayarlayacağız ve ilk bölümümüzde de Kahramanmaraşspor'u belirledim. Kahramanmaraşspor Nesne 3. ligdeymiş ve onun üstüne yapacağım. Eğer benim hoşuma gitti. Eğer vaktim olursa şey yaparsam da bu içeriği çıkartacağım. Tek alt liglerden değil. Mesela üst liglerden de yapabilirim işte. Yani bol bol videosunu çekmeye çalışacağım inşallah diyorum. Ve bilmiyorum, böyle bir güzel bir konsept geldi aklıma ve ilk bölümüyle sizlerle birlikteyim. O zaman şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim. Rastgele seçelim rastgele seçelim liglerden takımları, ne gelirse artık şansımıza. O çıkan takımlardan da bir kadro kuralım ve ardından da Rebuild'ımızı başlatalım. Şansa kadere diyoruz ve hangi takımlardan bakalım transfer gerçekleştirmiş olacağız. Hemen İngiltere ile başlıyorum. İngiltere'den rastgele diyorum ve Liverpool, güzel. Liverpool'dan oyuncular alabiliriz. İspanya'ya geçiyorum. İspanya'yı şöyle bir hemen basıyorum ve Rayo Vallecano çıkıyor. İtalya'ya geçiyoruz. İtalya'dan bakalım rastgeleden kim geliyor? Lazio geliyor ve Almanya'ya geçtiğimizde de Bundesliga'dan bakalım hangi takımdan? Leverkusen gayet iyi bir takım çıktı. Evet, son olarak da Fransa ve Hollanda'dan da takımlar seçeceğiz ve sonrasında transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Fransa'dan rastgele Paris Saint-Germain çıktı. Hollanda'ya gelelim ve Hollanda'dan da bakalım. Ajax bayağı bir şanslı geçti bu turumuz. Evet, ilk bölümün şansına mıdır diyeyim, güzel takımlar çıktı gerçekten de. Ben de tabii ki de oyuncuları aldım. Çok ilk 11'i kurdum, sonrasında şeye karışmadım. Yedekleri çok o kadar almadım, rezerve falan almadım ama olabildiğince 6 takımdan böyle bir serptim. Şimdi takımı size göstereyim efendim. Gördüğünüz üzere yeni Kahramanmaraşspor takımımız bu şekilde. İşte ileri uçta Alexander Isak'ımız var, Patrick Schick'imiz var, Vitinha var, Gravenberch var, Salah var, Doué var, Marusic, Romagnoli, Van Dijk, Hakimi, kalede Mateus. Hatta Mateus'u değiştirmeyeyim, biraz aldığım takımlardan da olsun. Gördüğünüz gibi yedeklerimizde Dembele, Kvaratskhelia, Klaassen, Endrick, Guendouzi, Provedel, Tapsoba, Lucas Vazquez, Espino, Hermoso var. Başka da şöyle düzeltmiştim aşağıda. Bu şekilde bir kadro oldu. Bence harika bir kadro oldu. Rezervleri çok ellemedim ama güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum ve bu kadro ile birlikte Rebuild'ımız başlasın o zaman efendim. Evet, şöyle bir puan durumumuzu göstermiş olayım. Nesne 3. ligde grup 3'te mücadele ediyoruz. Şöyle aşağı inerek size grubu göstermiş olayım. Grup 2'yi göstereyim hazır gelmişken. Grup 1 ve grup 4'ü de şöyle görmüş olalım. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de sezon sonuna gideceğiz. Sezon sonunda bakalım Kahramanmaraşspor yeni kadrosuyla neler yapmış göreceğiz. Bence başarılı olacaktır. Çünkü çıkan oyuncular gayet iyi ve bu seviyede ligdeki şeyleri düşünürsek de çok rahat şeklinde birinci olacağını düşünüyorum.
Büyük ihtimalle öyle olacaktır. Ligin sonuna gelelim. Lig ne zaman bitiyormuş? Mart'ın 16'sında bitiyormuş. O zaman Mart'ın 16'sına gelelim. Sonra şöyle bir inceleyelim takım ne yapmış ne etmiş. Sonrasında da videomuzun yavaş yavaş sona doğru geliriz. Evet, geldik sezon sonuna ve bu arada Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi varmış. Finaldeymişiz. O yüzden oraya doğru da bir simülasyon yaptım. Hemen çıkıyorum efendim. Zaten ligde şampiyon olmuşuzdur kesin diye düşünüyorum. Ki Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacağımızı düşünüyordum zaten. Şöyle gidelim. Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finaller. Yarı finallermiş. Ben final oynadık zannediyorum. Ne bileyim sona geldiğimizde ama ilk maçı 4-1 almışız. Şimdi efendim Nesne 3. lige bakacağız. Kesin biz şampiyon olmuşuzdur diye düşünüyorum. Biz grup 3'teydik yanlış hatırlamıyorsam. Grup 4'ten başlayalım. Silivrispor da şampiyon olmuş. Şöyle indirerek size göstereyim. Grup 3'e geldiğimizde de birinciyiz efendim. Tabii ki de birinciyiz çünkü aldığımız oyuncular klasman. Güzel. Kahramanmaraşspor 30 oynadığı maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet alması. Vay be, bu kadroyla 6 mağlubiyet almak çok ilginçmiş gerçekten de. 65 attığımız golde kalemizde 34 gol, 31 avarajla 60 puanla lider olarak Kahramanmaraşspor efendim alkışlıyoruz. Bir üst lige çıkıyor. Şöyle hemen aşağı indirerek de size grubumuzdaki diğer takımların durumlarını göstereyim. Grup 2 gelelim. Grup 2'de Bursa'ya Yıldırımspor birinci olmuş. Şöyle geleyim. Grup 1'e geldiğimizde Osmaniyespor'la burada şampiyon olmuş, bir üst lige yükselmiş. Hemen ben bir kadroya bakmak istiyorum çünkü kadroda birbirleriyle anlaşıyor mu? O da önemli bir şey. Birbirlerine eğer veriyorlarsa böyle yeşil yanıyorlarsa çok iyi olur. Due mesela yerinde oynamadığı için aslında sol açık oynuyormuş. SLO niye oynayamıyor acaba Due? Aynı mevki sayıda aslında. Mesela Salah'ta sağ kanat da oynayabiliyor. Sağ açık da oynayabiliyor mesela. Ben Due'nin sol açıkta oynadığını biliyordum. Neyse olsun. Birbirlerine çok artı veren yok. Gördüğünüz gibi Salah, Gravenberg ve Van Dijk'ı görüyorum. Bunların dışında başka oyunculardan hiçbir şey yok. Bu arada genel kadroyu da göstermiş olayım efendim. Yine de şampiyon olduk tabii ki de. O ayrı mesele de. Şimdi bir de kadro merkezine gelip ileri uçtaki oyunculara bakalım. Mesela istatistiklere geldiğimde Patrick Schick ligde 21 maçta 8 gol 3 asist yapmış. Türkiye Kupası'nda 6 maçta 2 gol 3 asist yapmış. Alexander Isaki ligde 28 maçta 18 gol 4 asist yapmış. Türkiye Kupası'nda 8 maçta 6 gol 4 asist, bayağı bir katkı sağlamış yalnız. Dembele'ye gelelim. Dembele ligde çok oynatılmamış. 4 oynadığı maçta 1 gol. Türkiye Kupası 2 maçta 1 gol kaydetmiş kendisi. Due 5 Süper Lig'de hiçbir şey yapamamış. Oynatmamışsınız la Due'yi zaten. Bir Türkiye Kupası'nda bir tane asist yapmış. Kvaratskhelia oynamış onun yerine, büyük ihtimalle diyecektim ki oynamış. Kvaratskhelia artı 1 almış bu arada. 27 maçta Kvaratskhelia ligde 7 gol 3 asist yapmış. Türkiye Kupası'nda 6 maçta 1 gol 3 asist yapmış. Çok altında kalmış aslında Kvaratskhelia diyorum. Kvaratskhelia orada kafa sallıyor. Böyle altında kalmışsın. Hani performansını böyle bir anında. Muhammed Salah'a geliyoruz. Muhammed Salah -1 düşmüş. 28 oynadığı ligde 10 gol 6 asist katkısı var. Türkiye Kupası'nda 8 maçta 5 gol 2 asist katkısı var. Bu şekilde görmüş olalım. İleri uçta da sadece Vitinha'yı görebilirim. Defansa ve şeylere bakmayacağım. Çünkü ileri uçtakiler genelde gol atmıştır diye düşünüyorum. Tabii defans da atmıştır ama genel olarak onlara bakmam daha mantıklı olduğu için onlara daha önce baktım. Ama yine de bakarız. Nesne 3. Lig'de 9 maçta 2 gol atmış. Türkiye Kupası 3 maçta 2 gol 1 asist var. Gendüzi'yi oynatmışsınız. Gendüzi 8 ligde 2 Türkiye Kupası oynamış. Hiçbir katkısı yok. Klasen 12 lig maçında 2 gol 2 asist katkısı. Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 gol katkısı, bence gayet iyi oynamış Klasen. O formu bulduğu şanslarda güzel bir istatistik yakalamış. Gravenberg 16 maçta 4 gol 3 asist ligde. Türkiye Kupası'nda 4 maçta 1 gol kaydetmiş. Endik 19 lig maçında 2 asist yapmış. Türkiye Kupası'nda 6 maçta tek golün kaybı olmuş. Hakimi
25 lig maçında 3 gol, 2 asist katkısı yaparken Türkiye Kupası'nda 6 maçta hiçbir katkısı olmamış. Lucas Vazquez 10 lig maçında yok. 5 lig maçında bir golü var sadece. Tapsoba 8-4. Gördüğünüz gibi hiç gol katkısı yok. Hermoso 14 maçta ligde bir gol kaydetmiş. Tek Türkiye Kupası maçında oynamış, katkı yok. Sonrasında Romagnoli'ye geldiğimde de 3. ligde Nesne 3. ligde 10 oynadığı maçta bir asist yapmış. Ligde Türkiye Kupası'nda 5 maçta bir katkı yok. Van Dijk'e geliyoruz. Van Dijk Nesne 3. ligde 22 maçta 2 gol bir asist. Türkiye Kupası'nda 4 maça çıkmış. Ne gol ne asisti var. Zaten bunlar normal. Espino'ya gelelim. Espino'da 12 maçta bir gol. Ligde Türkiye Kupası'nda bir maçta katkısı yok. Marusic de 7-4 gördüğünüz gibi ne ligde ne de kupada katkısı var. Bu şekilde görüyoruz. Efendim Provedel bir kez forma giymiş. Mateus daha çok oynamış herhalde. 6 maç. Değirmenci falan oynatmışlar. Toplu falan oynatmışlar. Niye acaba siz Mateus gibi isim, Provedel gibi isim varken bunlara şans vermediniz bilmiyorum artık. Bu da onların bileceği işler efendim diyorum. O zaman ne yapalım? Bir gelin hemen hızlıca maç gününe gelelim ve Türkiye Kupası yolumuza devam ediyor muyuz görelim. Hızlı simüle ediyoruz. İlk maçta 4-1 kazanmışız, evimizdeyiz. Bu sefer deplasmanda 4-1 kazanmışız, evimizdeyiz. Bunda rahat alacağımızı düşünüyorum. Bakalım rahat mı alıyoruz? 2-1 kazanıyoruz bu sefer. Bizden goller Şik'ten geliyor. 1-0 ilk yarı. İkinci yarı pardon. İlk yarı Enes Bari atıyor. 1-0 öne geçiyorlar. Şik'le beraberlik getiriyoruz. 30'da 1-1. Sonrasında ikinci yarıda Alexander Isak 63'te gol atıyor ve toplam skorda 6-2 kazanıyoruz. 2-1 bu maçı da alarak efendim. Ve artık herhalde finale doğru geçeceğiz. Burada da Beşiktaş'la karşılaşacağız. Beşiktaş'ta toplamda Göztepe'yi 9-0 mağlup etmiş. Yani finalin adı Beşiktaş ve Kahramanmaraş Spor Beşiktaş mücadelesine doğru geçiyoruz. Efendim. Oha 13 Mayıs'taymış. Oraya gelesiye kadar. Evet, kupa finalindeyiz. Sizlerle beraber hızlı simüle edeceğiz. Kahramanmaraşspor Beşiktaş mücadelesi finali, güzel bir final. Hızlı simüle et diyorum ve bakalım ne olmuş, ne bitmiş görüyoruz. Maalesef kupada Beşiktaş'a mağlup oluruz. Aslında bizim kadromuz daha iyi ama niyeyse mağlup olduk. Rafa 15'te gol atmış 1-0. Sonra Rafa yine tekrar çıkmış 66'da 2'ye getirmiş. Bizim tek golümüz 84'te Petrik Şik atmış ve böyle Zira Türkiye Kupası'nı kaybetmişiz finalde. Evet, videomuzun burada sonuna geliyorum. Dediğim gibi bu konsepti kendim düşünerek yaptım. Bence eğlenceli. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence eğlenceli. Böyle alt ligler olsun, sonrasında üst liglerde de bunları yaparız diye düşünüyorum. Güzel bir konsept oldu. Bence eğlendiğim için de eğlendiğim şeyi çekmeyi çok severim. Ve bunu da çekmek istiyorum. Üst liglerde nasıl bir durum olacak? Mesela yaptığımız bu şeyde üst ligdeki bir takım eğer kadro iyi gelirse seçtiğimiz takımlar iyi gelirse rastgeleden acaba mesela Şampiyonlar Ligi oynayan bir takım neler yapabilir? Bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'ni alır mı almaz mı falan, bunları da merak ettim açık konuşmak gerekirse. Bu konseptin ilk bölümünde bu kadar olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay.